arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu battaniye yapabileceğiniz güzel çalışmanın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle parça parça yapıp birbirine ekleyerek dilediğiniz boyutta battaniyeler yapabilirsiniz. Hatta sadece bebeklerinize değil, kendinize de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Böyle hırkalar, atkılar da yapabileceğiniz bir çalışma, bir model arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Şöyle tığım 3,5 milim iplerimle kart ipi denilen bir ip arkadaşlarım. Böyle yumuşacık bir görünüme sahip, yumuşacık bir dokuya sahip. Umarım sizler de seversiniz arkadaşlar. Hem görünümünü hem yapımını. Yapımı kolay. Dediğim gibi öncelikle şu şekilde arkadaşlarım, ilk etapta şu şekilde 2 tane zincir çekiyorum ve bunu bu şekilde tutuyorum. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Üzerine doladım ve geliyorum. Bu 2 tane ayrıca çektiğim zincirlerin hemen yanından, bakın dibinden şu şekilde alıyorum ilmeği ve 1 2 3 defa da çekiyorum. Biraz gevşek yaparsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 tane tekrar zincir çekiyorum. İlk önce en orta kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Daha önce buna benzer çalışmalarım da var kanalımda. Onlara da bakabilirsiniz. Bakın bu şekilde aldım. İlerliyorum. Şimdi bu bizim yapmak istediğimiz boyuta gelene kadar devam etmemiz, yapmamız gereken işlem arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çektik. Üzerine aldık. Bir kere alıyoruz arkadaşlarım. 3 defa da çekiyoruz. Bakın şu ikisinin arasından geçiriyorum bu şekilde ve çekiyorum. Bir miktar yüksek çekiyorum ki diğer 4 zincire yetişsin diye arkadaşlar. Bakın şu şekilde aldım ve sonuncuyu da çekiyorum. 1 2 3 4 üzerine alıyoruz. Hemen giriş yapıyorum. 1 2 ve 3. Ben bunda 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım arkadaşlar. Yine bunu da 7 tane yapalım. 1 2 3 4. Bu 5. Evet, bu 6. 3 4 üzerine aldım. Sonuncuyu da bu şekilde yaptım. Yani ne uzunlukta istiyorsak bu şekilde yerler yapmamız gerekiyor kendimize. Şöyle sonunda bir tane daha fazladan zincir çekip artık bu ipimi kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra hangi rengi kullanacaksanız bu orta kısmına onu alıyoruz bu şekilde. Bunu da düz tarafını çeviriyoruz böyle ve burayı bırakıyoruz önce. Oraya daha sonra geleceğiz. Bu 2 tanenin içerisinden arkadaşlarım, bakın ek birleşim yerinin 2 tanesinin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle bir miktar da bırakalım arkadan. Evet, 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı yere giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı yere. Bir tane bu şekilde aldım, çektim. Yani yarım trabzan yaptım oraya. Sonra ikinci yarım trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Aynı yerin içerisine ikinci yarım trabzanımı yaptım. Şu şekilde birleştirdim. Ve 1 2 zincir çektim araya. Sonra üzerine aldım. Yine aynı yere arkadaşlar 3 defa bakın giriş yapıyorum. 1 üzerine aldım, giriş yaptım. 2 üzerine aldım, giriş yaptım. 3 taneyi bu şekilde yaptıktan sonra içerisinden bu şekilde geçiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum araya. Sonra sonuncu ve üçüncüyü aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yaprak yaprak duran bir çalışma, çiçek gibi duracak şimdi. Şimdi bakın bunu da yaptım, birleştirdim. Araya hiç zincir çekmeden arkadaşlar üzerine alıyorum. Diğer bir araya gidiyorum. Hemen yanındaki, bakın bu taraftaki araya gittim. Oraya yine 1 2 3 tane yarım trabzanı yaptıktan sonra
Hepsini birlikte çektim. 1-2 zincir çektim araya. Ve bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 tane yaparak her bir araya 1, 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden diğerine geçiyorum. Ve böyle arkadaşlar şuraya gelene kadar, yani şu arayı yapana kadar devam ediyoruz. Evet, şimdi bakın son yere geldim. İlk başlangıç yerime geri dönmüş oldum. Burada yine alıyorum arkadaşlar üzerine ve bakın şu iki aradan giriş yapıyorum. Ve buraya aynı şekilde bu defa 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, bu birinci oluyor. 1-2 zincir çektik. Hemen ikincisini yapıyoruz. 1, 2, 3, hemen 1, 2. Şimdi 2 bu tarafa, 2 de diğer tarafa olmuş gibi oluyor arkadaşlarım. Bu tam birleşim yerine. Diğer tarafı da aynı şekilde tamamlayacağız. Şimdi 2 zincir çektik yine ve buraya yine 3 taneden yapıyoruz. Bu şekilde aynı yere giriş yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bakın böyle oldu. Üzerine aldım. Buradan arkadaşlarım buraya kadar gidiyorum. Diğerini yaptığımın karşı yerine. Yine oraya 3'er tane böyle yaprak şeklinde yarım trabzanlar yaparak birleştiriyorum. Bakın şöyle görünümü oluyor. Bunu da birleştirelim. Evet, 1-2 zincir çektim araya. Tekrar diğerini yapıyorum. 2 zincir çekip üçüncüyü de yaptıktan sonra diğer araya geçiyoruz. Bakın aldım üzerine, hemen oraya geçiyorum. Bu şekilde. Evet, bu şekilde de diğer tarafa geçelim. Evet, şimdi diğerini de yaptım arkadaşlarım. Buraya geldiğimizde yine buradan böyle giriş yapıyoruz. Ve buraya yine 4 tane olarak yarım trabzanlarımızı yapıp yaprak şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Aralarında 2 zincir. Evet, bakın 1 2 3 4 tane yaptık. Hemen bunu aralarda zincir çekmediğimiz için getiriyorum ve buraya bağlıyorum arkadaşlarım bu şekilde. Ve bu beyaz ipimi de artık buradan kesiyorum. Şimdi bir üst sırada arkadaşlar hangi renk ipi kullanacaksak onu alıyoruz. Ve bakın şu hemen başladığımız yerden devam edelim. Şu kısma geliyorum. Şu kısımlara ve oradan olmak üzere arkadaşlar bu ilk yapraklarımızın arasından giriş yaptım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 tane zincir çektim ve içerisine bir o oluyor, 2 ve 3 ilk başlangıç yerimiz olduğu için hiç zincir çekmeden tekrar üzerine alıyorum. Diğer iki yaprağımın arasına giriş yapıyorum ve oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Tekrar üzerine aldım. Bu aralara yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt yaprakların arasına giriş yapıyoruz. 1 2 3. Tekrar buraya 1 2 3. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi bu bir çevrilecek yere geldiğimizde yine bakın arkadaşlarım buradan atladım. Direkt bu yaprağımın içine 1 2
ve 3. 3 tane bu şekilde ördükten sonra yine hiç zincir çekmeden üzerine aldım ve direkt ortaya, iki bu tarafta iki bu tarafta demiştim. Ortaya giriş yaptım. 1 2 3 tane öncelikle yapıyorum. Daha sonra 1 2 zincir çektim. Tekrar üzerine alıp aynı yere, tam ortadaki yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşe ve dönüş yeri olduğu için böyle kasmasın diye. Sonra hemen yanından devam ediyorum. Bakın 1 2 ve 3. Yanından devam ediyorum ve diğer tarafa da aynı şekilde hemen buraya atladım. Bakın şöyle göstereyim. Hemen diğer tarafa atladım. Oraya da 3 3 doldurarak diğer tarafa da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Tam orta yerine 2 tane üçlü ikili trabzan yapacağız. Arada 2 zincirimiz olacak. 2 ve 3. Evet arkadaşlarım, bakın diğerinin orta yerine geldim. Yine aynı onda da bu şekilde 2 3 tane önce yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve diğer 3'ü yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Sonra üzerine alıp hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Şu ipimiz de böyle arada kalsın. Evet, 1 2 ve 3. 3 tane bunu yaptıktan sonra hemen ilk başlangıç rengimin ilk başlangıdığım zincirimin içerisinden giriş yaptım ve bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bir tane zincirle sabitledikten sonra kesiyorum. Üzerine şimdi diğer renk ipimizi yapacağız. Onu da hemen aynı zaten arkadaşlar 3 3 3 olarak devam ediyor. Bu bizim son sıramız olmuş oluyor. Hemen bakın bu aralardan yine girişler yaparak, bakın buradan başlayalım. Şöyle köşeleri farklı yapacağız. Şöyle bakın 1 2 3 hemen devam edelim. Bu şekilde diğer tarafa kadar gidelim arkadaşlar. Hepsinin arasından bir tane giriş yapıyorum ve 3 tane ikili trabzanımı yaparak bu sırayı da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, bakın böyle devam edelim. Evet arkadaşlarım, bakın buraya gelmeden hemen bir önceki yere yine burada yaptığımız işlemi yapacağız. Bakın şöyle aldım. Diğerlerine bakın, sarıları hepsinin arasından geçerek geldim. Şimdi buraya yine buradaki yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Yani önce 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Bir tane daha aynı yere, aynı kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ortaya da yine aynı şekilde, arada hiç zincir yok bakın burada. Şimdi buradan 3 tane yapalım. 1 2 zincir çekelim araya ve diğer üçlüyü yapıyoruz. 2 3. Şimdi bu araya geliyorum ve oraya yine bu tarafta yaptığımız gibi bir kutuya 3'er tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Arada 2 zincirli. Evet, şöyle 2 ve 3. Şimdi devam edelim. Yine diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 bu şekilde devam edelim ve buraya geldiğimizde yine az önce uyguladığımız işlemi buraya uyguluyoruz ve böylelikle bunu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sona geldiğimizde arkadaşlarım, bakın yine aynı şekilde bağlıyorum ve bu tarafı da tamamlamış oluyorum, bu rengimi de. Evet, bu tamamlanmış parçamız olmuş oluyor. Bu şekilde yaparak arkadaşlar, dediğim gibi uzunluğunu buradan ayarlamak gerekiyor ve böyle yan yana ekleyeceğiz birbirine. Şimdi eklemeyi ben arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şuradan bakın bunu alıyorum. Diğer parçam ile şurası arkadaşlar, bir ortadan yaparsanız olmuyor. Çekilme, kasılma olacaktır.
O yüzden şuradan giriş yaptım. Bakın hemen yanında yaptığım ikinci yerimden giriş yaptım. Şu şekilde aldım. Diğerinin de aynı yerden, bakın aynı. Oradan da giriş yapıyorum bu şekilde. Ve bir buradan alarak şöyle, bir buradan alarak bu şekilde birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Bunu dilediğiniz her renkle yapabilirsiniz. Ya da farklı bir şekilde birleştirmek isterseniz de o şekilde de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece sizlere fikir amaçlı bu şekilde birleştirmeyi, hem ben bunu seviyorum. Şöyle ki bakın, böyle zigzaklı zigzaklı güzel bir görünüme sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde birleştirmek istedim parçalarımı. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın geldim, her birinden alıyorum, diğerine geçiyorum, diğerinden alıyorum ona. Bunda hangisindeysek, yani birini diğerine karşılık olarak gelecek olana eklememiz gerekiyor arkadaşlarım. Şöyle, zaten sayıları eşit olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde birbirine ekleyerek devam ediyoruz. Ekleme şekli de bu şekilde. En son bu kenarına dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben buna mesela gördüğünüz gibi biraz ters sık iğne tekniği kullanarak çevirdim arkadaşlarım. O artık en sonki işimiz. Yani bütün işlemler bittikten sonra, hani eklemeler, parçalar ne büyüklükte yapacağımızı ayarladıktan sonra, bakın hemen şöyle bir miktar göstereyim sizlere. Şurada herhangi bir yerinden başlayıp yapabilirsiniz. Şöyle buradan başlayalım. Ters sık iğne tekniği kullandım arkadaşlar. Şöyle aldım, çıkartıyorum. Aldım, çıkartıyorum. Şimdi bunda dikkat etmemiz gereken husus ise birer tane atlayın arkadaşlarım. Daha güzel duruyor eğer bu teknikle birleştirecekseniz. Yani hemen şuraya yaparsanız böyle marullu marullu oluyor, güzel olmuyor. Hemen bakın bir sonrakinden giriş yapıp bu şekilde yaparsanız daha bir güzel duruyor. Arada bir tane atladım gördüğünüz gibi ve buraya giriş yaptım. Böyle bir tane atlayarak yaparsanız daha hoş bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. Onu da bu şekilde çevirdim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlarım, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.